Evet, merhabalar değerli izleyiciler. Gerçeği Bulu ofisinde, stüdyosunda basmaya geldik ve kedisiyle beraber bu sizlere ulaşan yüz binlerce insana, milyonlarca insana ulaşan yayınların ofisindeyiz şu an, stüdyosundayız. Hoş geldin. Ve güzel bir sohbet yapmaya çalışacağız. Ne oluyor, ne bitiyor dünyada? Biraz bunları anlamaya çalışacağız. Olur, güzel olur. Gerçeği Bul YouTube kanalı ciddi bir araştırmacı. Benim birkaç senedir izlediğim videoların hepsinde gördüğüm ciddi detaylara böyle değinerek ama böyle bir ayağı da yere basarak yani. Evet. Böyle iki ayak da havalarda şekilde değil de bir ayağı da böyle yere basarak ciddi güzel konuları işliyorsun. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldin mi diyeyim, hoş bulduk mu diyeyim. Sen hoş geldin, ben hoş buldum. Evet, nasılsın abi? Teşekkür ederim Ömer, sen nasılsın? İyi, ben de sağ olasın. Ankara'ya geldik. Hoş geldin. Gelmişken seni de ziyaret etmek istedik. İyi sağ ol. oldu. Kırmadın sen de. Bizleri kabul ettin. Abi şöyle başlamak istiyorum. Yani son özellikle birkaç yılda ama 2019'dan beri gelen böyle ciddi bir süreç var. Bunu bütün insanlar hissediyor. Artık dünya aynı değil, artık biz aynı değiliz, artık ekonomi aynı değil, sosyoloji hiçbir şey aynı değil. Eğitim anlayışı her şey değişti. Ve bunu 2019'dan beri gözlemliyoruz. Son birkaç yıldır da artışına şahitlik ediyoruz. Sen de yaptığın yayınlarda bazılarında bunlara değiniyorsun zaten, konuşuyoruz. Ve en son yaşadığımız mesela Maduro diye bir devlet başkanının ABD tarafından gelip böyle şak diye operasyonla alınıp ABD'ye götürülmesi, tutuklanması konusu. Evet, doğru. Acayip bir olay. Çünkü daha önce savaşlar çıkardı. Evet. Böyle bir şey olmak istedi. Nasıl görüyorsun hakikaten şu geldiğimiz durumu? Artık şaşıracak bir şey kaldı mı? Onunla başlayalım. Ya bu son olaydan sonra benim için şaşılacak bir şey kalmadı. Zaten yıllardır videolarda falan diyoruz yani bir tek dünya devletine doğru bir gidişat var. Yeni bir dünya düzeni var falan diye. Şimdi insanlar bunu dediğimiz zaman hemen şey zannediyorlar. İşte bir anda bir gece bir darbe olacak, yeni dünya düzeni kurulacak, hepimiz esir olacağız filan. İnsan doğası gereği genelde zaten sert baskılara tepki veren bir yapıda olduğu için hani kurbanın suyunu yavaş yavaş ısıtmak diye bir tabir vardır ya, adamları uyandırmadan bazı şeylere. Şu an yapılan yıllarca oydu. Yavaş yavaş sosyal medyayla insanlar bireyselleştirildi. Bağlarından koparıldılar. Milliyetçilik duyguları azaldı. Şimdi Trump, ben Amerikan başkanlarını bir maşa olarak görürüm. Yani hiçbir zaman halkın bir seçimle getirdiği birisi olarak görmüyorum. Çünkü sadece ikili bir sistem kurmuşlar Amerika'da. İşte demokratlar, cumhuriyetçiler var. Sanki senin bir seçim hakkın varmış da aman iyi demokrasiyi yaşatıyormuşsun gibi bir oy kullanıyorsun. Ama adamların o an neye ihtiyacı varsa genelde o başkan geliyor. Şimdi Trump'ı da bir piyon olarak ele alırsak agresif bir piyon. Cart curt konuşuyor. Tabiatı bu adamın hep böyleydi yani eski programlarından beri böyle. Evet. Yani bence harika bir maşa ve şu anki o Maduro olayı da bize gösterdi ki Amerika artık işleri yavaş yavaş ne tepki alırım falan gibisinden düşünmeden gerçekleştiriyor. Biraz önce dedim ya, sosyal medyayla halk sindirildi. Eskisi kadar ayaklanmalar, isyanlar yok. En fazla sokağa 3-5 gün çıkıyorsun. Sonra yaşam derdiyle yeniden düzenine geçmek zorundasın. O da kış savunda, o da çıkamazsın. Havalar soğuk. Aynen, orası öyle. Şimdi bir de ekonomik dertten dolayı adam 2 gün çıksın, 3 gün çıksın, 4. gün işine dönmek zorunda. Yani ailesine bakmak zorunda. Ve bireyselleşmeden ötürü de çoğu kişi şey diyor. Aman bana ne ya, ne oluyorsa olsun, zaten bir etkim yok diyor. Meğer gerçekten bir etkimiz yokmuş. Bu Maduro olayıyla ben onu gördüm. Yani demokrasi diyoruz, hak hukuk diyoruz, işte ne bileyim Birleşmiş Milletler diyoruz. Ya adam geldi başka bir ulusun, İyi ya da kötü, orası bizi ilgilendirmez. Ben Maduro'yu şahsen seven bir insan değilim. Ama bir ulusun liderini evinden alıyor, kendi ülkesine götürüp kendi yasalarıyla yargılıyor. Bu kadar saçma bir şey dünya tarihinde var mı ben bilmiyorum. Çok da garip bir operasyon zaten. Dediğin gibi önceden bir savaş olur. Meydana çıkarsın, işte kim güçlüyse filan artık kazanan belli olur. Şimdi adam geldi, 3 saat içerisinde bir elektriği kestiler. Yarım saatte aldılar adamı, sarayından sürükleyerek götürdüler. Bir gece ansızın gelebiliriz gibi. Tam bir nokta atışı. Yani bu generaller neredeydi? Bu savunma sistemleri neredeydi? Demek ki bizim var dediğimiz çoğu şey Amerikan kontrolünde çoktan satın alınmış oluyor yani. Bir de şu var mı sence? Tabii bunu küresel ölçekte konuşuyoruz. Yani böyle yerelleştirmeye falan da gerek yok ama yani hırsız içeride olur mu kapı kilit tutmaz diye bir laf vardır ya. Evet. Şimdi sen halkını bu kadar fakirleştirdikten, bu kadar problemlere gark ettikten sonra halkın da artık sana karşı zerre bir sevgisi ayrı, saygısı da kalmadıktan sonra sanıyorum birileri daha kolay satın alınabilir oluyor ve bu tip olaylar daha da kolaylaşıyor. Yani benim gördüğüm, gözlemlediğim biraz da bu tarafıyla oldu. Çünkü sosyal medyada Venezuela halkının tartışmalarına, böyle konuşmalarına falan baktığımızda ya arkadaş bir taraf
keskin bir şekilde savunuyor. Bir tarafta diyor ki ya lütfen sesinizi çıkarmayın, kurtulduk işte ya. Evet, diyor. evet diyorlar. Yani bu kadar belalardan, memelerden kurtulduk diyor. Evet. Şimdi böyle de bir tablo var. Demek ki artık halkların iradesi bu noktada devlet yöneticilerinin güvenliği konusunda da bir önem arz etmeye başladı. Ya bu biraz paradoksal bir yaklaşım da oluyor. Şimdi evet, Venezuela halkı tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Birisi Maduro'dan kurtulduk diye seviniyorlar. Öteki taraf ya böyle bir olay mı olur diyorlar. Demin seninle konuştuğumuz gibi hukuken, yasalara göre böyle bir olayın mantıken olmaması gerekirdi. Oldu. Şimdi iki taraf da haklı. Bir şey de diyemiyorsun ki Ömer. Adamlar hiperenflasyonda ezildiler. Tabii. Özgürlükleri şey oldu. Maduro bir nevi orada bir mafya düzeni kurmuş bir adamdan bahsediyoruz. Ama yapılması gereken bu muydu? Bence değildi. Çünkü bunu bugün Venezuela'ya yapan ertesi gün işte dedi ya Küba'ya da gideceğim. Tabii. 2 gün sonra Meksika'ya da gider. Arjantin'e de gider. Yani Amerika'nın benim gördüğüm son yıllarda yapmak istediği gelişen bir Çin ve Rus sağ kanadına karşı, yani dünyayı ortadan bölürsek sağ kanadına karşı bütün Amerika kıtalarını birleştirdiği dev bir ekonomik güç yaratmak istiyormuş gibi geliyor. Danimarka'ya da şu an Grönland'den dolayı baskı yapıyor yani bana ver filan diye. İhtiyacım var diyor. Adam orayı bir mavi kanat yapacak gördüğüm kadarıyla. Bir de kırmızı kanat ver diyecek. Nihayetinde sana biraz önce de dedim ya hani demokrasi bir hayal gibi işliyor Amerika'da. Bir sağ var bir sol var. Birisini seç diyorsun. Sen de seçim yaptım diye seviniyorsun. Evet. İnsan doğasında bu seçme hevesi yoğun olduğu için büyük ihtimal dünyada da aynı şeyi yapacaklar. Diyecekler ki bak dünya ikiye bölündü. Ya bizdensin ya onlardansın. Sen de bir taraf seçtim diye yine sahte bir şekilde egonu tatmin etmiş olacaksın. Aslında oyunun da arkasına bakarsak bence taraf maraf da yok. Değil mi? Bence bir dünya devleti zaten çoktan kuruldu gibime geliyor. Yani Çin arada bir laf ediyor Amerika'ya. Amerika arada Çin'e gönderme yapıyor da arka plana baktığında bu adamlar ekonomik olarak birbirlerine inanılmaz bağlı kişiler. Tabii. Yani birinin birini egale etmesi diğerinin de yok olması anlamına gelir. O yüzden filler tepişiyormuş gibi yaparken çimenler hiç üstüne basılmasan bile ezil veriyorlar. Burada tabii olayı şahıslara indirgemekten falan ayrı olarak sen başta söyledin yani ben Trump'ın da bir kukla olduğunu düşünüyorum. Bir ajanda var sanki yani Evet. hakikaten bütün dünyada bir ajanda var ve bir küresel olarak bir dönüşüm sürecinin daha önce çok nadiren yaşadığımız bazı dönüşüm süreçleri işte o sanayi devrimi diye bahsedilen ondan sonra işte 1. 2. Dünya Savaşı ile beraber gelen ayrı bir süreç vesaire. Bunun ötesinde şu an biz tarihe tanıklık eden, o dönüşümü yaşayan bir grubuz. Evet. İnsan grubuyuz. Bu süreç içerisinde dijital sistemlerden işte o Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşulan konulara kadar, o Ajanda 2030'lara kadar falan bütün bunları yekpare olarak ele aldığında sanki şey gibi de görünüyor. Yani umutsuzluk vermek istemiyorum ama insanların iradesi kalmadı artık ve sadece belirlenmiş ajandaya yönelik sürükleniyoruz gibi de görünüyor sanki. Ya ben ona kesinlikle katılıyorum. Şu Palantir diye bir video yapmıştım. Palantir Amerikalı bir yapay zeka veri işleme firması. Ama adamlar algoritmaları o kadar vahşi şekilde kullanıyorlar ki şimdi Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı kullanarak sana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendi fikrince empoze ediyor. Ve halk da artık algı seviyesi 4-5 saniyelik içerik okuma ve video izleme oranlarına kaydığı için arkasını şey yapmıyor, değişmiyor. Mesela ben Twitter'ı o yüzden kullanmıyorum. Şimdi çok insan kullanıyor işte dünyayı oradan takip ediyorum falan diyor ama arada girip baktığımda haberler küçücük bir içerik koyuyorlar. Başlık vurucu. Artık yetti. Altında 4 madde. Zaten o artık yetti, yeter artık filan gibi maddelerle sen psikolojikman tetikleniyorsun. Sonra senin de biraz nabzına göre şerbet bir yazı varsa arkasındaki doğru yanlış ne bilmeden gaza geliyorsun. Twitter bunu inanılmaz derecede iyi yapıyor. Elon Musk zaten bu sayede zengin oldu. Evet. Bunu biraz kriptolarda yaparak parayı vurdu diyelim. O yüzden bu tarz sosyal medyadan haber araştırmak benim hoşuma gitmiyor. Yani izleyicileri de buradan uyaralım. Tabii. Mutlaka bir haberin arka kaynağını, tarafları da araştırarak baksınlar. Tabii. Öbür türlü manipülasyona uğrarlar ve dediğin gibi o özgür irade ya da ben seçim yaptım algısı bir yalana dönüşür. Birileri seni yönetir, sana birkaç tane seçenek verir ve o seçenekleri de oraya o koymuştur. Sen seçim yaptım zannedersin ama aslında aynen adamların seçtiği bir gerçeği seçersin. Şöyle kedimizi aşağıya koyalım. Rahat da olun. Yani o çok çok önemli bir şey söyledim bu arada. Buradan o yapay zeka algoritma, o chatbotlara da geldiğimizde orada da aynı şeyi görüyoruz. Herkesin sorduğu soruya verilen cevap tek düzey bir cevap. Evet. Yani bir merkez tarafından ona belirlenen işte değerler neyse, ona yüklenen bilgiler neyse onlar çerçevesinde bir sonuç, bir cevap veriyor sana. Evet.
Ve bunu inatla sürdürüyor mesela. Bir tartışmaya giriyorsun bazen falan, inatla sürdürüyor. En sonunda sen kanıtlıyorsun. Bu sefer şöyle söylüyor. Evet, haklı olabilirsin ama böyle de olabilir. Bak, ya arkadaş, ben sana bunun kanıtlarını, belgelerini vermişim. Hala beni kendi tek düze bakışına doğru çevirmeye çalışıyorsun. Şimdi mesela bu eğitimle falan, eğitim sektöründe falan da düşündüğümde acayip korkutucu bir şey. Evet. Hani hocalarımız ödev verirdi ya önceden. Giderdik işte ansiklopedi falan bakardık. İşte orayı burayı kurcalardık bilmem ne. Hani en azından 3-5 farklı kaynaktan bir şeye bakmış olurduk. Bu tek düze bir yere götürüyor. Yani bu tarafa da geldiğimizde nasıl görüyorsun bu? Ya şimdi hani oyunu kuran kuralı koyar diye bir laf var ya. Yapay zekayı yaratanlar tabii babasının hayrına yaratmıyorlar. Ya bunu bize $20 sunan adam da arka planda bunun dev versiyonlarını çoktan zaten bizim hakkımızda veri toplamak için kullanmıştır. Devletler de kullanıyordur. Ve işte o Palantir örneğinde olduğu gibi ben kimin nasıl, neresine basarsam isyan eder, neresine basarsam susar, bunları analiz etmişler. Şimdi Venezuela olayını yapay zeka ile genişletirsek, bu ilk adımdı. Belki bu analiz belki tamamen yapay zekanın yaptığı bir şeydi. Sen Venezuela'ya gir, halk zaten yeterince bıktı, isyan çıkmaz. İşte ondan sonra Venezuela'yı biraz zenginleştir görünüşte. Meksika'da gaza gelsin, Küba'da gaza gelsin, bütün Amerikalar bir gaza gelsin. Zaten hepsi gerçekten martellerin eline düşmüş durumda. Ondan sonra işin Orta Doğu'suna bakarsak burada da işler dinle çalışıyor. Mesela dini damarı herkesin çok kabarık. İran'da gördün işte. Artık siyasal İslam'a karşı halk harekete geçti. Şimdi herkes Güney Amerika'yı konuşuyor ama bence esas bakılması gereken yerlerden birisi de İran. Evet. Bu çatışmalar arttığı zaman Amerika ne diyecek? Sen orada diyor halkı öldüreceksin. Ben bir de oraya bir gece operasyonu yapayım diyecek bu sefer. Yine bir komple Orta Doğu'da yeni bir düzenin kurulduğunu da görürüz. Büyük oyunculara bakıyorsun. Türkiye'ye diyelim, İsrail'e diyelim. İsrail'in zaten işine gelir İran'ın böyle bir devrilmesi. Türkiye zaten bu tarz şeylere bir kınamayla geçiyor genelde. Çok bir olayın içine dahil olmuyor. O yüzden ben yakın zamanda bir İran olayı da bekliyorum. Bu neyi tetikler dersen de büyük çapta hani ulus devletlerin bitmesi kavramından bahsediyoruz ya. Tek dünya düzenliğine gitme. Ulus devletler bittikçe bence yavaş yavaş bir yandan din sistemlerini de bitirecekler. Yani ya yeni bir din tasarlayacaklar. Hani şu papalık videosunda bir bahsetmiştim. İslam'la İbrahimi dinlerin birleştiği Abrahamic Religions diye geçiyor. İbrahimi dinlerin birleşimi tek bir dine mi çevirsek gibisinden altyapılar varmış. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. İşin biraz komplo tarafı. Ama olursa beni şaşırtmaz. Ulus devletlerin gittiği, birkaç tane ana gücün yönettiği, birkaç tane dinin olduğu mutlak kontrol altındaki bir dünya. Süper bir noktaya geldim ve benim en zevk alarak tartıştığım konulardan biri. Bu arada biz bunları tartıştığımızda böyle bir takım insanlar ya deli mi bunlar falan diye bakıyor ama ya dünyanın en ünlü filozofları tartışıyor bu konuları. Evet. Biz hala böyle uzaktan izliyoruz. Yapay zeka işte siz Gemini mi kullanıyorsun? İşte sen ChatGPT mi kullanıyorsun? Ya hala işin burasındayız. Adamlar neler tartışmaya başladı? Sadece filozofları değil. Ciddi bilgisayar bilimciler, yazılım uzmanları falan hep bunları konuşuyorlar. Biz maalesef henüz demek ki o aşamada değiliz o konuda. Ama bir şey dikkatimi çekti söyledim. Mesela benim 2053 romanımda da ben benzer bir distopya içerisinde o temayı işledim. Dinlerin yok edildiği, yok olduğu ya da daha doğrusu milli kimliklerin, ulus devletlerin yok olduğu böyle bir evren hayal ediyorlar birileri. Ve bunları da saklamıyorlar. Yani hiç saklamıyorlar. Yani 1992 yılında Time dergisinde mesela dünyadaki ABD'de Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapmış bir adam bunun makalesini yazmış. Demiş ki ulus devletler belki de çok bir fikir değildi. Akıllıca bir fikir değildi. Gelecekte bundan işte bilmem kaçıncı yüzyılda dünyada tek bir devletin egemen olduğu, tek bir devlet sisteminin egemen olduğu bir model görebiliriz falan. Bunları anlatmışlar. Diğer günümüze yaklaşan örneklerine baktığımızda, konuşmalarına baktığımızda yine aynı noktaya geliyor. Thomas Barak var ya Amerikan Büyükelçisi. Adamın iki lafından biri Osmanlı sonrası ulus devlet modeli işe yaramadı. Tekrardan Osmanlı gibi bir çatı yönetici model altında birleşseler iyi olur. Bunu destekliyor. Bunu da neden destekliyor? 10 tane yere ayrı plan yapacağına tek bir çatıyı kontrol etse Amerika işleri çok daha hızlandırmış olur. Yani buna gidiyor. Benim esas merak ettiğim şu. Şimdi işin komplo tarafı da burada. Bir dünya devletine doğru gidiyoruz. O bir gerçek. Evet. Yani bu artık komplo teorisi falan değil. Zaten ulusun ve hukukun bir öneminin kalmadığında bu Venezuela olayı herkesin gözüne artık sokmuştur diye düşünüyorum. Adamlar öyle bir kafa yapısında değiller. Ona göre de oynamıyorlar. Bu tek dünyaya doğru gidecek. Ama gittiğinde esas merak ettiğim kim yönetecek? Ya da nasıl yönetecek? Yani zaten korkutan da bu.
Şimdi Siyonist bir zihniyetten yola çıkalım. Örnek veriyorum. Yönetecekse sakat. Aşırı oligarşik bir sistem yönetecekse dev şirketlerin olduğu sakat. Yani kısaca insan zaten küçücük bir güçle bile yozlaşan bir varlık. Bu kadar devasa bir güç olduğunda nasıl yozlaşacağını hayal bile edemem. O yüzden şöyle bir düşüncem var. Acaba yapay zeka da gelişiyor. Şimdi AGI diye bir şey var. Genel yapay zeka. Yani bu bilmeyenler için onu da söyleyelim. Genel yapay zeka demek bir insan, zeki bir insan bilgisayarın başında ne yapabiliyorsa yapay zekanın da onu yapabileceği anlamına gelir. AGI birkaç sene sonra insan kapasitesini de 2-3 kat arttırdığında ya bu yönetimi yapay zekaya verirlerse. Yani insanı acaba yapay zeka kontrol edebilir mi sorusu ortaya geliyor. Bence çok da ilginç bir konuşma konusu yani bu. Kesinlikle. Ben de tamamen katılıyorum ki bunun böyle ufak tefek denemelerine de başladılar. İşte yapay zeka bakanı atadılar Evet. falan böyle. Bir robota mesela vatandaşlık verdi yani bir ülke. Suudi Arabistan'da. Evet öyle. Böyle ilginç denemeleri başladı. Benim burada esas dikkatimi çeken mesela Papa da mı? Bir dahaki Papa da mı yapay zeka olacak? Anladın mı yani? Böyle hani ki bunu bir araştırmacı da söylemişti. Şimdi şey yapamadım, anımsayamadım. Hakikaten böyle noktalara da gidebilir. Burada ama aklıma takılan şu. Şimdi insanın bir özelliği var ya, insansılaştırma. Mesela işte buradaki yavru. Bu zaman içerisinde bu hanenin bir bireyi, parçası haline geliyor. Çünkü insan duygusal bir varlık. Onu insansılaştırıyor. Evladı yerine koymaya başlıyor. Yani yapay zeka destekli robotların, insansı robotların bizimle ağlayıp, bizimle gülen, bizimle dertleşen, bunların da insansılaştırıldığı bir versiyonda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Abi o biraz da bilim kurgucu ve fütüristiklerin de aslında yazıp çizeceği bir olay da. Evet. Yani insan şimdi yapay zeka ve robotik olayını özellikle bizim ülkemizde kimse gereken önemi vermiyormuş gibi geliyor. İnsanın tarihine bakıyoruz. Teknoloji ne olursa olsun. Tamam, elektriği bulduk. Devasa bir gelişim. Ama nihayetinde her zaman iş gücü insandaydı. Evet. Bu fiziksel de olabilir, zihinsel de olabilir. Yani iş gücü her zaman bizdeydi. Ve o yüzden zenginin daha az parası olanı maaş sistemiyle ben sana para vereyim, benim yerime şu işi yap dediği bir sistemde biz binlerce yıldır geliştik. Şimdi ilk defa insanlık tarihinde biz bu işi başka bir türe yıkabiliriz. Evet. Zekası bizimki kadar. Bugün sabah seninle buluşmadan Boston Dynamics'in yeni çıkarttığı robotu gördüm. Akıl almaz esneklikte hareketler yapabiliyor. Yürüyüşü falan kusursuz. Çok yakında da zaten piyasaya çıkacakmış. Özellikle ilk başta da fabrikada çalışarak çıkacakmış. Yani ilk defa insan iş gücünü hem zihinsel hem bedensel başka bir türe yıkma olayına geldi. Şimdi bu toplumu o kadar inanılmaz bir şekilde değiştirir ki bir yerden sonra paranın da anlamı kalmaz. Tabii. Çünkü bütün işlemlerini başkasına yaptırabiliyorsun. Diğer insana ihtiyacın yok. Diğer insana o işi yaptırmanın tek koşulu paraydı zaten. Para gitgide denklemden çıktığında neye evriliriz? Onu inan ben şu an pek öngöremiyorum. Yapay zekacılara baktığımızda büyük şirketlere enerji bazlı bir ekonomiye gideceğiz diyorlar. Enerji sorunu da çözülebilir yakın bir zamanda. O zaman ne olacak? Ben şu an idrak edemiyorum. Bilim kurgu filmlerini baz alırsak mesela Star Trek bizim gelişimimize en yakın gelişimi gösteren bir dizidir. İzlemenizi tavsiye ederim bu arada. Kesinlikle. Orada mesela para kavramı yok. İnsanın motive edici değeri yaptığı işi en iyi şekilde yapabilme motivasyonu. En iyiye gitme, en ileriye gitme. Ya bu olursa bence çok güzel bir gelecek olur. İşte burada da ben şerh düşüyorum. Çünkü evet böyle bir ihtimal var. Yani yalan değil senin söylediğin gibi bir ihtimal var. Bir taraftan da diyorum ki ya arkadaş bütün bu sistemleri geliştiren şirketlerin sahiplik yapılarına vesairelere şuna buna bakıyoruz. Ve geçmişte insanlığın faydasına oluşabilecek tabloların nasıl insanlığı köleleştirdiği noktalarına bakıyoruz. Ya o zaman diyorum eyvah yani insanlık ilk defa bu kadar ağır bir distopya sürecine giriyor olabilir. Yani eğer tam tersi şekilde kullanılırsa insanlık için muazzam refah dolu bir dönem olur. Ama öbür türlü kullanılırsa tam bir distopya. Tam bir distopya. Nasıl göreceğiz bunu? Yani senin dediğin senaryoya bakarsak işte sürekli robot askerlerin mutlak kontrolde olduğu, sürekli robot gözetim aynen robot polisler her yerde bizi gözlüyorlar. Surat sistemleriyle her attığımız adım taranıyor. Yaptığımız her parasal harcama taranıyor filan. Bu bir distopyaya çevrilebilir. Ama benim eşim de bu arada bundan en çok endişe eden birisi. Ne zaman bir yapay zeka muhabbeti açılsa aklına Terminator'u getiriyor. Ya robotlar bir gün bizi öpecek filan. Ama muhabbetin ilk başında dediğimiz olaya ben güveniyorum.
insan baskıya karşı reaksiyon veren bir tür. Ciddi reaksiyon veriyor. O yüzden o ucundaki havucu hiç almamak lazım. Hatta bir yerden sonra da havucu vermek lazım ki yani isyan etmesin, düzeni bozmasın. Çünkü anarşik bir yapımız var. Ya bu insan tabiatının bir gerçeği. O anarşizme kayarsa da toparlaması çok zor olur. Zaten şu an ekonomik olarak kırılgan bir dünyadayız. Siyasi olarak kırılgan bir dünyadayız. Bunu bir anarşiyle tetikleyelim ya da bir 3. Dünya Savaşı'yla tetikleyelim derlerse yeniden sistemi kurmaları bana göre imkansız olabilir. Geriye bir sistem de kalmayabilir. Ben o sebepten olayın çok distopik bir halde gideceğini pek zannetmiyorum. Evet, yine birileri kontrolde olacak. Yani o robotları kim kontrol edecek? Anladın mı? Birileri mutlaka bir suyun başını tutmuş olacak. Ama genele baktığımızda benim en çok umut ettiğim şeylerden bir tanesi mesela adam belki kömür madenlerinde çalışıyor. İşte Soma faciasını hatırlayalım. Gencecik yaşta ölüyor kimileri. Ya belki o adam bir sanatçı. Tabii. Belki resme inanılmaz yeteneği vardı ama imkanlar el vermediği için kömür madenlerinde ömrünü heba etti. Şimdi biz oraya robotu gönderirsek ve buradan da bir evrensel maaş sistemi olayı var. Evet. Yavaş yavaş, hatta bu Türkiye'de de vatandaşlık maaşı olarak Tabii konuşulmaya başlandı. başlandı. Ona doğru gidersek eğer adamlar, ben yine ütopik düşünüyorum bu arada. Şimdi o Dengeleriz onu. aynen birazdan dengele. Sen o adama o maaşı verdin. Al kardeşim, senin işini robot yapıyor. Sen de rahat rahat neyse felsefe mi yapacaksın? Felsefe yap. Bilim mi yapacaksın? Bilim yap derse yani insanlık çok ciddi bir aydınlanma çağına da girebilir. Yapay zekanın da desteğiyle birlikte. Bu ütopik tarafıydı. Distopik de senin düşüncen ne? Ya şöyle, aslında bu evrensel temel vatandaşlık gelirini şu fikirle piyasaya sürdüler. İşte biraz önce dedin ya, insanlık kaos çıkar, isyan eder, anarşi. Hakikaten de olabilir. Çünkü insanlar diyecek ki 2050'ye kadar mesela insanların %90'ının işsiz kalacağına dair ciddi kuruluşlar açıklama yapıyor mesela. Evet, öyle bir olay Şimdi var. böyle bir durumda insanlar şunu diyebilir. Böyle amiyane konuşuyor. Ulan sen benim işimi elimden aldın. Sen ne yapıyorsun? Milyarlarca insan işsiz falan Evet. böyle. Şimdi buna karşı düşündüler ne yapabiliriz? Dediler ki biz işsiz kalan bu insanlara, hani o işsizlik maaşı vardır ya verilen, onun benzeri bir evrensel temel vatandaşlık geliri verelim. Ve bunu dijital paraya geçtikten sonra başlatalım. Evet. Çünkü dijital para, yani onun oraya geçtikten sonra başlatma düşünceleri ardında bu paranın kontrol edilebilirliği yatıyor. Evet. Para senin cüzdanına yatacak. Eğer uslu çocuk olursan o parayı kullanabileceksin. Uslu çocuk tırnak içinde kullanıyorum. Ve ay sonunda kalan kısmını otomatik hesabından düşeceğiz. Yani kalan kısmını biriktirme gibi bir şey büyük ihtimalle olmayacak. Belki. Çünkü şöyle bir düşünce içindeler. Sürekli hareket olsun. Yani para aksın. O onların düşüncesi. Benim gibi distopik düşüncede olanların şeyi de bu. Şu. İnsanlar para biriktiremesin. Çünkü para bir güçtür. Çekim noktasında. Şimdi bugün baktığımızda eğer bu verilecek para tırnak içerisindeki uslu çocuk altındaki kavramların ne olduğuyla düşünürsek orada biraz değişiyor. Yani sen bana eğer ya şunu konuşamazsın. Mesela biz değil mi YouTube'da yayın yapıyoruz. Evet. Şunu konuşamazsın. Bunu konuşursan bak cüzdanından %15'ini kilitlerim gibi bir dayatmalara geleceksen veya bunun başka toplumsal karşılıklarını düşün. O zaman iş çirkinleşmeye başlıyor. O zaman iş çok çirkinleşir ve o zaman benim dediğim kırılımı da yaşayabiliriz işte. Yani insanlar isyana gidebilirler. Tamam, baskıla. 5 sene baskıla. Bir nesli baskıla. 2 nesli baskıla. Üçüncü bir yerde patlar ya. Evet. Ve patladığı zaman da fena patlar. Bu aynı Platon'un devlet kitabında yazdığı yönetim şekillerinin düşüşü gibi. İşte önce aristokratların yönettiği felsefi bir krallık var. Sonra gücü ele geçiren oligarklar geliyor. Sonra oligark yozlaşıyor, yalandan bir demokrasi kuruyor. Demokrasiler yozlaşıyor ve tiranlar oluyor. Evet. Sonunda da halk isyan edip tiranı devirip döngüyü baştan başlatıyor. Yani bunun tarihten dersini aldıysa insanlık ve bu oyunu kuranlar, bunu gördükleri için tekrar o devirme olayını, yani halkı patlatma olayına en azından bu yeni sistemde, şu an bu arada patlamak üzere bence de, yeni sistemde en azından bunu tekrarlayacaklarını zannetmiyorum. Dediğim gibi burada da en önemli faktör robotların ve yapay zekanın iş gücünü alıp seni güzel bir reklam ve PR çalışmasıyla, ya Ömer işte sen de hayatını yaşa. Ne bileyim, belki uzayı keşfet, dünyayı keşfet. Bak ben Abi sana o kadar para veriyorum. verecekler mi ya? İlk başta biraz zor da sistem elemanları robotlarla değiştirince bu çok ciddi bir kar demek. O zaman vergilendirme de artarsa ve devlet de, zenginlerden vergilendirmeden bahsediyorum, devlet de halkı biraz daha rahat bırakıp biriktirdiği parayı verirse o zaman olabilir. Şu an ben sabah bir haber okumuştum. Şu ev genci problemi Evet. var ya Türkiye'de.
onlara 19.800 lira mı ne bir maaş bağlanması düşünülüyormuş. Yani işe katılsınlar, bir şey yapsınlar diye. Belli şartları var. Şimdi 19.800. Asgari ücret ne kadar oldu? 28'e mi çıktı? 28.000. Yani bu şu anki haliyle böyle. Teknoloji geliştikçe o fark kapansa ve bir yerden sonra artık aşağı yukarı asgari ücretin bir tık fazlası evrensel maaş olarak insanlara verilse bu dediğimiz senaryo doğmuş olur. Tabii. Arada da bak çok ciddi bir uçurum yok. Şu an sadece 10.000 lira fark var. Tabii. Ya işte bir işsizlik maaşının emsali daha geliştirilmiş bir versiyonu. İlginç taraf konumuzun dışında bu tarz olayların ben ilk başta Türkiye'de bu kadar hızlı olmasını hiç beklemezdim. Şimdi biz ekonomik olarak biraz sorunlu zamanlar yaşıyoruz. Evet. Dünyadaki bu büyük planları hayata geçirmek için ciddi bir teknolojik altyapı ve ekonomik güç lazım. Tabii. Ya şimdi bakıyorsun ilk kanunlar hemen zırt diye bizde onaylanıyor. Tabii. Evrensel maaşa ilk biz geçiyoruz neredeyse. Dijital TL, dünyadaki belki ilk çıkaracak olan Türkiye. Bilmiyorum bir şey gibiyiz, pilot bölge gibiyiz sanki. İlk her şey bizde çıkmaya başladı. O beni biraz şaşırtıyor açıkçası, ilginç. Valla beni de şaşırtıyor. Yani küresel düzenin değişiminde Türkiye'nin bu kadar istekli ve önde davranması Evet, biraz ilginç. Allah'ım hayırlara vesile kıl diye dua ettiriyor bana açıkçası. Tabii ya bir siyaset programı yapmıyoruz. Daha başka bir tabloyu konuşuyoruz burada ama hakikaten dijital TL belki de dünyada ilk dijital para uygulamalarının yani ilki belki olmaz ama ilk 5'te olacağımızı düşünüyorum ben kesinlikle. Vallahi ben de olacağımızı düşünüyorum. Ciddi çünkü belli bir aşamayı geçti zaten ve pilot uygulamaları da başladı galiba. 2026 sonunda ben hayata geçirecek diye biliyorum ama Olabilir. belki daha erkene çekerler, belki 2027'ye sarkar ama zaten baktığımız zaman hizmet sektöründe ve dijital çözümler sektöründe ben Türkiye'yi gerçekten başarılı buluyorum. Kesinlikle. Ama yarışın bu kadar önünde, şu şartlarda böyle en önde gitmemiz de biraz şaşırtmıyor değil hani. Evet. Bu ayrı bir bahis konusu tabii. Evet, o ayrı bir konu. Önümüzdeki günlerde yine değerlendireceğiz, bakacağız ne oluyor, ne bitiyor başka. Çünkü sadece siyasi iktidar değil, muhalefet lideri de bu konuya yönelik öncül adımlarla ilgili konuşmalar yaptı. Böyle bir sanki bir mutabakat var gibi bu konuda en azından görünüyor. Yani en azından bu konuda böyle bir tablo görünüyor. Bunları önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Ama şu şey konusuna tekrar bir dönmek istiyorum. Yani insansılaştırma konusuna. Mesela benim orada bir teorim var. Ben diyorum ki insanlık şu an yeni tanrılarını tanımaya başladı. Ama işte bu derin bir mevzu. Bu derin bir mevzu. Yani düşünsene herkes bir tanrı seçiyor. Yani tırnak içerisinde tanrı diyorum. Hani burada bunu söyledim diye hemen yapmayın, yaftalamayın lütfen. İşte birisi Gemini'yi seçiyor, birisi ChatGPT'yi seçiyor, birisi işte DeepSeek diye bir şey var onu seçiyor. Ve 3 tanrı modeli şu an çok ciddi bir yükselişle önümüzde ilerliyor. Neden tanrı dediğime dair de bunu çok felsefi sorgulamalarını yapabiliriz yani. O konuda da tartışabiliriz. Teolojik sorgulamalarını da yapabiliriz. Abi düşünsene her şeye cevap veren, senin annene, babana, bilim adamlarına, siyasetçilere, ekonomistlere, herkese sorabileceğin soruyu sorabildiğin tek bir yer ve belki de en doğru analizi yapacak ilerleyen versiyonlarında. Senin bu olayını şöyle destekleyebilirim. Şimdi AGI dediğimiz deminki genel yapay zekayı 2027 gibi çıkartmayı düşünüyorlarmış. Yani o seviyeye erişiriz diye düşünüyorlar. Senin dediğin gerçekten tanrısal makine. Yani dediğini açalım. Tanrı deyince işte üstün yetileri olan, insana göre her şeyi gören, her şeyi duyan, her yerde olabilen gibisinden yetileri olan bir şeyden bahsediyoruz. Singularity diye bir şey var, tekillik. Buna da 2050 gibi ulaşırız diyorlar. Burada da olay şu. Yapay zekanın insan zekasını artık milyonlarca kat aştığı ve veri işleme hızını da milyonlarca kat aştığı. Şundan dolayı o da. Şimdi 5G ile nesnelerin interneti diye bir şey var. Ya şu odada gördüğün şu ışıklar bile internete bağlı. Bunu kontrol... Bu yapay zeka. Bizde şey diyorlar ona, akıllı cihazlar. Aslında o yani. Tabii. Aynen. Şimdi 5G ile beraber bu daha da yayılacak. 6G ile iyice hayatımızın parçası olacak. Akıllı saksı bile var. Tabii. Yani bana su ver diye uyarıyor bitkinin İşte durumunu. ev ahalimizin işte su, yem vesaire kapları. Bunların her şey otomatik bizim evde. Hepsi her Wi-Fi'ye bağlı. Şimdi bir yapay zeka bütün bu ağa erişebilirse ve hepsini işleyebilirse, her şeyi gören, her şeyi duyan, her şeyi analiz eden ve her an her yerde olan bir varlığa dönüşmüş olacak. Abi neyi tanımladın ya? İşte neyi tanımladığımı da seyirciler yazsın yani. Bu ona çıkıyor. Evet. Yani eskiler bunu duysa bu ilahi tanrı derler. 1000 yıl önce gitsek desek ki böyle bir varlık var bizim dünyada. Geldi vallahi. Biraz ona çıkıyor işte. Dediğin gibi yapay zeka bir yerden sonra tanrısallaşacak mı? Bir sonraki nesil dinlere artık inanç yavaş yavaş azalıyor. Evet. Dedim ya bireyselleşme had safhada olduğu için. Ya benim elimin altında tanrı gibi varlık var zaten. Tabii ben ya, ne yapacağım? Kitaptaki diyebilir. Transhumanizmle falan da birleştirsene bir acayip bir şey yani.
organ üretebildiğin, Evet. insan klonlayabildiğin, hayvan klonlayabildiğin, hatta üretebildiğin belki yine yani. Bununla beraber değerlendirdiğinde bambaşka bir noktaya gidiyor. İnsanların dini inançlarından ayrılıp başka bir noktaya evrilmesiyle alakalı. Ve bence evrilir. Şimdi tarihe bakıyoruz. İşte önce biraz uç tarihten yola çıkarsak kanalın tarzıyla uyumlu olsun. Diyelim ki gerçekti bu olaylar. Anunnaki geldi, insanı tasarladı. Neydi bu? Etten, kemikten, Evet. Sümer tabletlerinde de öyle anlatılıyor zaten. İhtiyaçları olan varlıklar. Sonra araya bir kesit girdi, bir felaket, bir tufan girdi. İnsanlar bunları bu kadar gelişmiş bir şey ancak ilah olabilir Evet. diye teknoloji ilahlaştırdılar. Sonra o ilahlar çoğaldı, çok tanrılı dinler oldu. Sonra işte büyük bronz çağ çöküşüyle beraber çok tanrılı dinlerdeki tanrıların sesi çıkmayınca demek ki bunlar tırtmış. Esas bir yaratıcı vardır muhtemelen. Peygamberlerin de işte tebliğleriyle tek bir yaratıcı kavrama inanmaya başladık. Şimdi yavaş yavaş bu özellikle İsrail'in filan yaptığı katliamlardan sonra yani insanlar şunu sorgulayabilirler oralarda. Yeni nesil özellikle. Lan benim anam babam öldü. Bir kafir yaptı bunu. Tanrı neredeydi? Ya bu tarz büyük olaylar ne yazık ki insan psikolojisinde dini yıkıma gidiyor. Tarih bize bunu gösterdi. Tekrar eder mi bilmiyorum. Ama ettiği zaman da diyecekler ki bu sefer zaten Tanrı bizim elimizin altında. Yapay zeka. İşte her yere ulaştı. Benim her soruma cevap verdi. Her daim yanımdaydı. Yardımcı oluyor. İşlerimi yürütüyor filan. Dediğin gibi artık yeni bir din sistemi doğabilir. Ve bir yerden sonra biz o yapay zeka robota birey olarak yaklaşmak durumunda kalacağız. Evet. Şimdi kod dizilimi deyip geçiyoruz. Ama dediğin gibi ya duyguları sentezleyebilirse. Şimdi bizimki de kimyasal bir reaksiyon sonuçta. Ağlama, aşk bunların hepsi kimyasal bir sebebe dayanıyor. O da bunları taklit edebilirse nasıl bir empati kuracağız? Bence bir yerden sonra onlar da vatandaş olacaklar. Birey olacaklar. Ve dünya önce iki türe ayrılacak. İnsan ve android olarak. Sonra hani sen dedin ya organ geliştirme filan. Benim kolum koptu diyelim. Tabii. Robotik kol. Belim ağrıyor. Robotik omurga. Derken biz de galiba biraz androidleşme yoluna gideceğiz yani. Bunun kaçarı yok gibi gözüküyor. Ya şeyde bir sahne vardı ya. Matrix'in işte Morpheus Neo arasındaki bir konuşma. Morpheus diyordu ki işte bilmem 20. yüzyılın işte başlarında pardon sonlarında insanoğlu yeni bir şeyi kutluyordu. İşte yapay zeka. Evet. Ondan sonra anlatıyor, o süreci anlatıyor. İşte şöyle iyiydik, böyle bir şeydi vesaire. Sonra o başlayan savaşı anlatıyor ve şey diyor. İlk kurşunu kim sıktı hatırlamıyorum gibi bir laf söylüyor. Ama diyor güneşi karartan bizdik, havayı karartan bizdik. Yani bu aslında ismini şimdi anımsayamıyorum, bir filozofun bir sözü vardı. Diyor ki insanlık şu an ilk defa kendisinden daha zeki bir varlıkla karşılaşmak üzere. Karşılaştı bile yani aslında. Çoğu kişiden daha zeki seviyeye çıktı yapay zeka. Çoğu kişiden doğru. Evet öyle. Ve şunu soruyor. Bir soru soruyor orada. Diyor ki değerli izleyicilerimize de soralım yani yorumlarda da belirsinler. Hiç kendinden daha az zeki bir insanın seni yönetebileceğini düşünür müsün? Arada eğer bağ yoksa, eğer patron vesaire ilişkisi yoksa, yani düz olarak. Ya düşünmem. Düşünemezsin. İşte yapay zeka ve insan arasındaki iletişimi de biraz buna bağlıyor. Diyor ki yapay zeka insan zekasını katladıktan sonra sen kusura bakma o seni istediği gibi manipüle edip yönetebilir. Yönetebilir. Zaten adama yöneteceği altyapıyı da verdik. Evet. Yani sosyal medyayı bile ele geçirse ki zaten Grok dediğimiz en zeki yapay zekalardan birisi Twitter'ın yapay zekası. Her türlü manipülasyon yapabilir. Ve halk da buna çok açık. Yani manipüle olmaya o kadar açık ki şu anki yeni toplum. Ama birisi bir şey paylaşsa da hemen linçlesem kafasındalar. Tabii. Yani o yüzden çok rahat kontrol edebilir. Abi bakılmıyor bile. Yani mesela 1 dakikalık bir video yayınlamışsın. Evet. 30. saniyeye kadar bile izlememiş. Hı hı. 35. saniyeyi izlese mesela kafasındaki soruyu söyleyecek ama 30. saniyeye kadar izlediği için sana hakaretler etme gereği duyuyor. Evet öyle. Aslında hakaret hiçbir zaman etmemesi lazım da yani izlemediğinden dolayı orada bir eksiği var. O kadar artık şeye açık bir yer. O kadar hızlı, manipülasyona açık bir yer haline geldi sosyal medya. Abi buradan son başlık olarak şuraya da değinmek istiyorum. Yeni meslekler. Yeni meslekler. Var mı aklında? Ya yeni meslek olarak mesela şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi özellikle genç arkadaşlara geçen haftalarda da bir videosunu yapmıştım. Hani umutsuzluğa düşmeyin, burada da iş fırsatları falan var diye. Dediğin gibi yapay zeka işlerimizi elimizden alacak diyen çok. Hı hı. Ama sabah konuştuğumuz örneği izleyicilerimize de verelim. Ben mesela yazılımdan zerre anlamam. Yani zerre anlamam ama bir fikir geliştirdim.
kafamda şu application olsa iyi olur dedim. Google AI Studio'ya girdim. Gemini'ye entegre etmişler. Sadece hayalimdeki şeyi yazdım ve o programı hazırladı bana. 3 gün sürdü. Bu programın son haline gelmesi 3 gün sürdü sadece. Yani buna eğer şöyle bakarsak başlangıç seviyesi yazılımcılara geçmiş olsun. Evet. Ama binlerce kişi de hayalindeki application'ı geliştirebileceği için onların yaratacağı yeni iş kolları da doğacak. Ona da hayırlı olsun. Alın yeni fırsatlar. Yani bir grup giderken yeni bir gruba da yol açılmış oluyor. O yüzden buradaki bence en kritik nokta şu. Yani yapay zeka bir işimi elimden alacak deyip karalar bağlayıp ağlamaktansa dünya çok hızlı değişiyor. Mutlaka o değişimin parçası olmak durumundayız. Yapay zeka neleri yok edecek? Önce buna bakacaksın. Neleri yaratabilir bu yoldan ve ona bakacaksın. Oraya doğru gideceksin. Ve yapay zekayı kullanmayı mutlaka öğreneceksin. Bu arada ChatGPT kullanım oranlarında Türkiye 1. sıradaymış. Ben Gemini'ciyim yani. Ben hepsini kullanıyorum aslında da yani bu güzel bir şey. Evet. Türk halkının yani yapay zekayı tanıması basit bir sohbetten bile olsa o zamanla derinleşir. Buna başlamış olmamız bence güzel bir şey. Abi biz kestirmeci milletiz. Yani orada yol var, biz böyle aradan Biraz geçiyoruz. öyle, evet. Yani bu konuyu, bunun kullanılma sebeplerinden birisi de bu. Mesela iş yerindeki patronlar, yöneticiler şu an çıldırmak üzere. Herkes yapay zeka kullanıyor, Evet. bunu nasıl önüne geçeceğiz? Şirket bilgileri sızıyor falan. Abi geçmiş olsun. Yani onlar artık önüne geçemezsin. onun önüne geçemezsin kolay kolay. Ama bununla ilgili bir uzmanlık, bir danışmanlık vesaire almanız gerekiyor tabii ki. Yani eğer bir yöneticiyseniz, patronsanız falan. Çünkü orada sizin dikkat etmeniz gereken başka noktalar da var. Böyle bir durum. Ama meslekler tarafına tekrar dönersek ben şöyle düşünüyorum. Çok böyle basit bir örnek üzerinden. Abi bir sınıfı kaç kişi olur bir sınıfta mesela bir lisede veya ilkokulda? Yani ideal dersek 12-15 diyelim. 12-15. Hadi zorlayalım 20 olsun. Hadi zorlayalım 30 olsun. O öğretmen 30 kişiyi takip eder ve 30 kişinin eksik yönlerini aşağı yukarı kafasında bilir. Evet. En azından böyle çok geri planda kalmadıysa falan. Ona göre bir yönlendirme yapar vesaire. Çünkü orada öğretmen aynı zamanda bir danışman gibidir de o öğrencinin. Peki şimdi bir şey soralım. Yapay zeka için bir öğrenci sınırı var mı abi? Yok. İsterse 100.000 öğrenciyle Aynı anda yapabilir. tek kişisel bazda yönlendirebilir, fikir verebilir, akıl verebilir. Yani muazzam bir şey. Evet. Öğretmenlik bitti o zaman. Okullar sadece sosyalleşme aracı. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Lütfen kızmayın. Hani öğretmenler, hocalarımız da izleyecektir muhakkak. Bunu size art niyetli olarak bir şey için söylemiyorum. Tabii canım. Gidişatı okumak yönünden söylüyorum. Sadece siz değil. Benim mesleğim. Ben gazeteciyim. Evet. Bitti. Artık sadece özel bir şeyler ortaya koyabilen gazeteciler. Hani o eskiden denirdi ya, araştırmacı gazeteci falan. Bunlar hayatta kalabilirse kalır. Ötesi artık bitti. Editörlük falan bitti. Ya yazılım donanımı yok eder diye bir kaide var ya. Tabii. Mesela şu telefondan örnek verelim. Bunun içinde faks makinesi var. Tabii. Klavye var. Monitörü var. O var. Şu var. Hepsi bir tane makineye sığdı ve artık ofislerimizde diğer o makinelere yer kalmadı. Evet. Yazılım geliştikçe donanımı yok eder. Yapay zeka geliştikçe de dediğin gibi bazı meslek gruplarını yok edecek. Ama yenileri de doğacak. O yüzden aynı demin dediğim gibi umutsuzluğa kapılacak bir şey yok. Ben geleceğe çok distopik bakmayı seven bir insan değilim. Çünkü insan... Ben ihtiyatlı taraftayım. Çünkü insan doğası diyorum ya hemen reaksiyon veren bir tabiatta olduğu için en başta bu oyunu kuranlar kimlerse o tarz bir distopyaya evireceklerini zannetmiyorum. Sırf insanları kontrol altında tutabilmek için. O yüzden ütopik yaklaşırsak yapay zekanın, evrensel maaşın biraz daha insanları özgürleştireceğini düşünüyorum. Yeni meslek dalları açacağını düşünüyorum. İnsanlara biraz daha içlerinden gelen şeyi yaratabilme şansı tanıyacağına inanıyorum ve ümit ediyorum. Umarım öbürü olmaz. Öbürü olursa yani nanayı yeriz. Tam anlamıyla. Abi öbürü olursa şey yapıyoruz. Burada ben geliyorum. Sen Ankara'dan bir yer belirliyorsun. Şimdi bir arazi. Böyle komünler oluşturuyoruz orada. Evet, öyle olur. Gerçeği bul takipçileri falan dışarı yapıyoruz. Böyle bir çevreyi kapatıyoruz. Kendi şeyimizi kuruyoruz. Öyle olur ya. Acayip bir distopya olur ya. Tabii ya. Ya hakikaten o distopya filmlerinde olur ya, böyle uyumsuzlar grubu vardır böyle. O sisteme dahil olmamışlardır. Sefalet içinde yaşarlar, lanet olsun. Ömer, Ama buradaki tek şey, sözünü kestim. Tabii. Buradaki tek korku, tamam ben ümit ediyorum. Olayın hem distopik hem umutsal yanı var da biz bunlar hep, sen insani olarak belki distopya şey yapıyorsun. Ben insani olarak tabii. ümit ediyorum. Karşımızdaki insan değil. Tabii. Ya karşımızdakinin kafa yapısının nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Geoffrey Hinton'dı galiba. Yapay zekanın babalarından. Adam diyor ki girdiği giriyoruz ama diyor o kara kutuda ne olduğunu bilmiyoruz diyor. ondan korkuyor zaten o. Yani bu şu anki seviyede böyleyse
genel yapay zekaya ulaştığında, insanın 10 katına çıktığında biz bunun ne düşündüğünü bilmeyeceğiz. Yani bizi atıl bir canlı olarak mı görecek? Yoksa ya şunların elinden tutayım da bunları da ilerleteyim mi diyecek? Yoksa bu organikler ne kadar dandik şeyler, biz tamamen silikon bazlıya geçelim deyip bizi yok mu edecek? Evet. Ki istese çok hızlı yapar o kadar. Her şeyi sunuyoruz ya altın tepside, bütün yönetimleri falan vereceğiz yani. O yüzden karşımızdakini tanıyamadığım için bir soru işareti de bırakıyorum. Kesinlikle. Son olarak kapatırken senden bir şey rica edeyim. Bir tane ben söyleyeceğim, bir tane de sen söyle fikrini. Tamam. Yeni doğacak mesleklerle ilgili mesela bir fikrini rica edeyim varsa aklında. Abi bir düşüneyim. Bir düşüneyim. Çünkü hakikaten şimdi izleyen gençler de var ya, onların da kafası karışık. Abi ne yapacağız, ne iş yapacağız yani? Bunlara yönelik de biraz gençlere vermek lazım. Ya 2 sene önce şu soruyu sorsam bana derdim ki prompt mühendisliği öğrenin derdim. Evet. Hani ona da gerek kalmadı. Yani 2 senede onu da sildi attı. Ne yaratır? Vallahi bilemiyorum ya. Vallahi bence çok acayip meslekler çıkacak. Yani aklımıza hakikaten şu an... Harbiden gelmedi yani şu an yeni ne çıkacak gelmedi. Bak videoları Google VO'dan yapıyoruz, Runway'den falan yapıyoruz. Sinematik görseller üretmeye başladı. Belki dijital yönetmenlik diye bir şey çıkacak. O olabilir, güzel. Ve şeyler var mesela şu an büyük reklam ajansları mesela bu yapay zeka editörlerini, evet. Yapay zeka içeriği üreten editörleri iyi olanları da kapmışlar mesela. Kapış kapış. Bence çok mantıklı yani. Film sahnesi gibi sahne yaratıyor ya. Evet. Tamam şu an 10 saniyeyle sınırlı ama işlem gücü artınca bu 30 olacak. Bir olacak, sonra 10 dakika, 20 dakika olacak. Yani yapay zeka yönetmenlik çıkabilir. Yapay zeka müzisyenlik çıkabilir. Suno diye bir yapay zeka var. Müzik yapabiliyor, beste yapabiliyor. Yani onunla bir takım müzikler yapıp Spotify'dan belki yürüyebilirsiniz. YouTube'dan yürüyebilirsiniz. Onun dışında sıfırdan yeni bir meslek. Abi teoride baktığımız zaman aslında yapay zeka biraz meslekleri insandan alacak bir kavram olduğu için yeni çıkacak şeyi ben hayal etmekte biraz zorlanıyorum açıkçası. Valla ben bunu düşündüğümde mesela şundan yola çıktım. Psikologluk mesela bitecek dedim. Psikologluk diye bir şey olmayacak. Bitecekleri kesmek kolay. Evet ama şu an psikoloji okuyan, bu konuda akademik çalışmalar yapan isimlere belki şöyle bir tavsiyede bulunabilirim dedim. İnsan makine etkileşim psikolojisi. Olabilir. Çünkü hakikaten bu robotlar bize girdiğinde insan makine arasındaki etkileşimin de bir psikolojisi doğacak. Yani ben konunun uzmanı değilim ama bu konuda mesela çalışacak olanların ilerleyen dönemlerde bambaşka şeylerle karşılaşabilir. Yani öyle bir fırsat çıkabilir oradan. Ya bizim hibrit bir dünyaya alışmamız lazım. Evet. Şimdi diyorum ya iki farklı dal olarak bakmayacağız. Bedenlerimiz de bir yerden sonra androidleşecekse kafalar da öyle olmalı. Tabii. Yani ben nasıl hayatıma bir yapay zekayı, bir robotu entegre edip hangi açığı kapatabilirim? Kesinlikle. Yani yürürlerse işte yeni meslekleri onlar yaratırlar. Ya bir daha şöyle de bir gerçek var. Nehir gürül gürül akıyor. Evet. Ve biz onu böyle önüne geçip istediğimiz kadar set kuralım, istediğimiz kadar kale duvarı örelim. Abi yıkar geçer. Bir gün sonra, 2 gün sonra fark etmez. Ne yapmak lazım? Burada yani akıllıca davranmak gerekirse hani derler ya o suyun gözesinden bir avuç desen al falan. Ya bu kadar. Yani o suyun gidişatından sen de fayda yani insanlık namına da kendi ailen, ülken, şahsın namına da faydalı bir şey üretebilmek için, bir menfaat üretebilmek için faydalanacağız. Yani bunun artık kaçışı yok. Biraz gözü açık olacak arkadaşlar. Yani özellikle genç arkadaşlar fırsatları daha iyi takip edin. Ömer'in dediği gibi su akıyor. Bu su kesilmeyecek ve büyüyerek akmaya devam ediyor. Yani bu suyun binlerce kanalı var. Bu işin enerji kısmı da olabilir, tabii. Kodlama kısmı da olabilir, görsel kısmı da olabilir. Sentezlenmiş, eskiyle yeninin yapay zeka ile sentezlenmiş işleri de olabilir. Mesela akıllı tarım gibisinden. Ya bunları birleştirip o yeni çağdaki ilk suyun ucunu tutanlar kim olursa parayı vururlar. Kesinlikle. Ve şu an bu herkese açık. Yani benim imkanım yok falan değil. Yapay zeka ile hiçbir yatırım olmadan ticaret yapabiliyorsun dropshipping'ten. Tabii. Analiz ediyor ürünleri, sen ona göre shipping'ini yapıyorsun. Dediğim gibi görseller üretebiliyorsun. Stok görüntüler üretip ona bir sayfa üretebilirsin mesela. Ya senin videolarda bazı görseller var, bayılıyorum ya. Arayayım diyorum da şu görseli bana atsın falan, o kadar güzel yani, arka plan yapar. İşte diyorum ki mesela Ömer ikimiz bir ortak bir girişim kurduk. AI Stock diye. Ürettik. Hepsini dizdik kategori. Stok imaj siteleri yıllarca bu işin kaymağını yediler yani. Hali hazırda sen bunu insanlara sunsan bak ne güzel bir iş olur. Tabii.
Neden olmasın? Hemen kapatırken bir fikir de verdin. Ve vereyim, değerlendirsinler. Çünkü herkes her ay oralara 20-30 dolar belki verecek maddi gücü yok. Olan dizse, öyle bir stok site yapsa, daha ucuz fiyatlara da insanlara verse, herkes YouTube videolarını falan koysa. Tabii. Bir Hatta bir komüniteye bile dönüşebilir ya. Neden Herkes olmasın? kendi ürettiklerini yükler oraya. Al arkadaş, bu da benden. Neden olmasın? Ücretli veya ücretsiz fark Aynen. etmez, koydum yani. Böyle bir şey bile olabilir. Yani o yüzden cevval olmak lazım. Evet. Aman ne olacak deyip evde oturmamak lazım. Takip edeceksin. Fırsatı yakaladığın anda da gireceksin. Dediğin gibi bu su bitmeyecek. Kuvvetle akmaya devam edecek. Sen de o suyla beraber ak. Evet, kesinlikle. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Valla bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum ama bir dahaki gelişimde Ben gelirim bir dahaki. lütfen İstanbul'da da bir çekim yapalım. Tamam, ben gelirim. Hatta ben seni biraz sıkıştıracağım o konuda. Yani öyle izleyicilerimizin de orada ortamda bulunabileceği tarzda bir şey Gelsinler, yapmaya sorular sorsunlar. çalışacağım. Öyle etkileşimde daha güzel olur bence. Abi artık yapay zekaya geçtik. Yani biz insan şeyini de artıralım yani. Etkileşimini Doğru. biraz da artıralım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrardan ederim. Ağzına sağlık. Hem misafirperverliğin için Ya, rica hem de ederim. güzel bir program, yayın oldu. Tekrardan ağzına sağlık. Teşekkürler. Herkese de bir sonraki videoda görüşene kadar iyi günler dileriz. Hoşça kalın.